Sana iki farklı insan profili çizeceğim şimdi. Lütfen zihninde canlandırmaya çalış bunları. Hı hı, dinliyorum. Biri böyle Moritanya çölünün ortasında gece karanlığında arabasıyla giderken yanlışlıkla bir çakala çarptığı için sonsuza dek cehennemde yanacağına inanan, hani böyle korkudan uykuları kaçan, son derece nazik ve masum bir şoför. Tamam, çok ilginç bir profil bu. Evet. Diğeri ise yolcu uçaklarını devasa binalara çarptırıp işte binlerce masum insanı öldürdüğünde sonsuz o mükemmel bir cennetle ödüllendirileceğine zerre şüphe duymayan bir pilot. İnanılmaz zıt iki uç nokta. Aynen öyle. Peki bu iki tamamen zıt insanı, bu kadar uç noktalardaki iki eylemi aynı felsefi şemsiyenin altında toplayan şey ne sence? Yani bugünkü derinlemesine fikri yolculuğumuzda Fransız filozof Michel Onfray'nin elindeki o felsefi balyozla zihinlerimize indiği çok konuşulan bir kitabını konuşacağız. Ateist Manifesto. Yani Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam'a karşı argümanlar. Ya başlığın kendisi bile yeterince provokatif zaten. Hani ateist manifesto falan. Kesinlikle. Onfray bu metinde hani sadece böyle yüzeysel dışarıdan bir eleştiri yapmıyor. İnancın kökenlerine, coğrafyasına, psikolojisine ve nihayetinde siyasete nasıl dönüştüğüne dair son derece keskin bir otopsi yapıyor açıkçası. Hı hı. Yalnız tam bu otopsiye başlamadan önce seninle birlikte çok net bir çizgi çekmeliyiz bence. Bunu bizi dinleyen sana da en baştan çok açıkça ifade etmek istiyorum. Tabii bu çok hayati bir nokta. Yani Onfray'nin bu kitabı Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam gibi tek tanrılı dinler hakkında, aynı zamanda sağ ve sol kanat siyaset, işte Troçki'den Hitler'e kadar uzanan tarihi figürler ve ideolojiler hakkında son derece kutuplaştırıcı, sert, böyle sınırları zorlayan politik ve felsefi iddialarla dolu. Kesinlikle. Çok ağır iddialar var. Biz burada yani bu masada bu eserdeki görüşlerin hiçbir tarafını tutmuyoruz, onaylamıyoruz veya desteklemiyoruz. Bizim görevimiz burada avukatlık veya savcılık yapmak değil. Aynen öyle. Bizim buradaki tek misyonumuz sadece kaynak metinde yer alan bu felsefi ve tarihi fikirleri yansız bir şekilde senin için parçalarına ayırmak. Yani Onfray ne diyor, bu argümanları nasıl temellendiriyor ve kurduğu o ateoloji vizyonu ne anlama geliyor? Amacımız süzgeçten geçirilmemiş bu fikirleri anlamanı sağlamak. Yani bu ayrımı yapmak gerçekten elzemdi. Çünkü bahsettiğin o ateoloji kavramı, Onfray'in deyimiyle tek tanrılı dinlerin neden ortaya çıktığını, hani insanlığın neden böyle görkemli fantaziler ürettiğini inceliyor. Hı hı. Ve yazarın iddiasına göre bu inançların insan zekasına, bedenine ve modern bilime nasıl topyekün bir savaş açtığını inceleyen devasa bir yapı bu. Doğru. Ve bu yapıyı anlamak için de öyle bulutların üzerine değil, ayaklarımızı bastığımız o en sert, en acımasız coğrafyalara bakmamız gerekiyor ilk başta. Zaten kitabın en çarpıcı kısımlarından biri de bu değil mi? Yani dinlerin gökyüzünden böyle zembille inmediğini, tam tersine yeryüzünün en zorlu, en acımasız koşullarından doğduğunu iddia etmesi. Evet, kesinlikle Onfray'nin çıkış noktası bu. Şu çöl meselesini biraz açalım mı? Yani Orta Doğu ve Afrika çölleri falan, coğrafya felsefeyi nasıl bu kadar derinden şekillendirebilir ki? Coğrafya felsefenin ta kendisidir diyebiliriz aslında Onfray'in penceresinden bakarsak. Yazar, demin bahsettiğin o masum şoför Abdurrahmane ile Moritanya çölünde yaptığı bir yolculuğu anlatıyor kitapta. Evet, o yolculuk çok ilginç. Çöl koşullarını bir hayal etmeni istiyor Onfray senden. Günlerce süren, bitmek bilmeyen yakıcı beyaz bir güneş. Kavurucu böyle cildi yırtan rüzgarlar. İnanılmaz bir eziyet yani. Sürekli bir susuzluk hissi, çatlamış dudaklar, o pis kokulu daracık kıl çadırlar. Ve etrafta sığınacak gölge namına hiçbir şeyin olmaması. İşte Onfray diyor ki, ahiret yani o kusursuz cennet inancı aslında bu çölde yorgun düşmüş, susuzluktan ve sıcaktan kırılan göçebelerin icat ettiği bir hayatta kalma fantazisidir. Bir nevi anti-dünyadır. Anti-dünya yani şey gibi içinde bulundukları o fiziki cehennemin tam simetriği tam tersi. Aynen öyle. Gerçek hayatta her gün kavrulurken cennet tasvirlerinin neden ipek döşekler, işte serin ve sonsuz gölgeler, asla bitmeyen bal, süt ve şarap nehirleriyle dolu olduğunu çok iyi açıklıyor bence bu durum. Çok mantıklı bir yere oturuyor, evet. Tıpkı
Haftalardır böyle açlıktan ölmek üzere olan bir insanın hani zihninde sürekli mükellef bir ziyafet sofrası halüsinasyonu görmesi gibi bir şey mi bu? Tam anlamıyla bu aslında. Yani çölün ortasında acı çeken, bedeni tükenmiş o insanlar, zihinlerini koruyabilmek için, delirmemek için mükemmel bir vaha, yani cenneti kurgulamak zorundaydılar. Hayatta kalma mekanizması bir nevi. Evet, fakat sorun şu ki, bu kurgu basit bir rahatlama aracı olarak kalmadı. Zamanla devasa bir psikolojik prangaya dönüştü. O şoför Abdurrahmane'nin hikayesi işte bu pranganın ne kadar ağır olduğunu gösteriyor bize. Ah evet, o çakal meselesi. Düşünsene, adam gece karanlığında bilerek falan da değil, tamamen kaza eseri yola fırlayan bir çakala çarpıyor ve o andan itibaren hayatı kelimenin tam anlamıyla kabusa dönüyor. Korkunç bir vicdan azabı çekiyor, değil mi? Hem de nasıl? Yolda yanlışlıkla bir leş yiyiciyi öldürdüğü için ahirette o hayalini kurduğu serin gölgeli cennetin kapısından döndürüleceğine inanıyor. Sonsuz bir ateşe atılacağına dair korkunç bir suçluluk ve dehşet içinde kavruluyor adam. İşte benim o girişte sana bahsettiğim o devasa tezat tam da burada başlıyor bence. Hı hı. Bir yanda kazara bir hayvanı ezdiği için cehennemlik olduğuna inanan ve vicdan azabından mahvolan masum bir adam, diğer yandaysa binlerce insanı bile isteye ölüme götürdüğünde o aynı cennetin baş köşesine oturacağına inanan 11 Eylül pilotları. Çok sarsıcı bir kıyaslama bu. Uç eylem. Peki ama hani Onfray'e göre bu cennet takıntısının, bu sonsuz vaha hayalinin insanlık için faturası ne oldu sence? İşte yazarın asıl vurduğu yerde burası zaten. Yani demek istediğim şu, insanlar böyle bir hayale tutunup teselli buluyorlarsa bunda ne kötülük var, bunun ne zararı var ki diyemez miyiz? Onfray'e göre kesinlikle diyemeyiz. Çünkü faturası insanlığın varoluşuna kesiliyor bunun. Yazar buna ölüm saplantısı adını veriyor. Ölüm saplantısı. Şöyle düşün, eğer senin asıl hayatın, asıl büyük ödülün ölümden sonraki o mükemmel anti-dünyada başlayacaksa, o zaman şu an sahip olduğun tek gerçeği, yani bu dünyayı, kendi bedenini ve yaşamı değersizleştirmen gerekir. Hani asıl film sonra başlayacak, bu fragman gibi. Aynen. Ölümden sonrasını yüceltmek, mantıksal olarak yaşamdan nefret etmeyi gerektirir Onfray'e göre. Ya bu çok sarsıcı bir nokta aslında. Yani ahiret hayatı asıl hedef haline geldiğinde bu dünyaya ait olan her şey, işte insan zekası, felsefe, bilim ve hatta kendi biyolojik bedenimiz ortadan kaldırılması gereken ya da en azından baskılanması gereken birer düşmana dönüşüyor. Evet ve dinler bu fantaziyi ayakta tutabilmek için, bu yalanı sürdürebilmek için itaati ve sorgulamamayı yüceltmek zorundadır. Onfray bunun felsefi kökenini nerede buluyor biliyor musun? Yaratılış kitabında, o hepimizin bildiği Adem ile Havva'nın bilgi ağacı hikayesinde. Dur bir saniye. Yani Havva'nın o yasak meyveyi işte elmayı yemesi binlerce yıldır insanlığın en büyük günahı, bizim o cennetten düşüşümüzün ve bu dünyada acı çekmemizin yegane sebebi olarak anlatılır hep. Onfray bunu nasıl yorumluyor ki? Onfray bu hikayeyi alıyor ve kelimenin tam anlamıyla baş aşağı çeviriyor. Nasıl yani? Ona göre Havva'nın o meyveyi yemesi bir günah falan değil, bir suç veya ahlaki bir çöküş asla değil. Havva orada o körü körüne itaate karşı felsefeyi, zekayı ve bilmeyi seçiyor aslında. Vay canına. Yani bir nevi isyan mı ediyor? Evet, insanlığın ilk entelektüel isyanını başlatıyor orada. Yaratıcı figürü aslında şunu demek istiyor orada. Bahçedeki her şeyden faydalan, istediğini yap ama sakın zeki olma, sakın sorgulama. Anladım. Zeka tehlikeli çünkü. Tabii, din zeki olmayı ve soru sormayı cezalandırır. Çünkü zeka, o çöl serabının arkasındaki kurguyu parçalayacak olan yegane güçtür. Ya eğer bilmek ve zeki olmak cezalandırılıyorsa, bedenin taleplerinin de düşman ilan edilmesi kaçınılmaz oluyor o halde. Aynen öyle, çok doğru bir çıkarım. Yazarın bahsettiği o sayısız temizlik ritüeli, işte kadınların doğal döngülerine, doğuma karşı duyulan o tarihsel dışlanma falan, bedenin her fırsatta kirli ilan edilmesi hep bundan kaynaklanıyor demek ki. Kesinlikle. Bedeni aşağılık bir yük olarak görmek, o bahsettiğimiz ölüm saplantısının temelidir zaten. Onfray, bedene duyulan bu nefretin kurumsallaşmasına çok çarpıcı örnekler veriyor. Ne gibi örnekler mesela? Mesela,
Yahudilikte ve İslam'da uygulanan o sünnet ritüelinin sadece hijyenik bir uygulama olmadığını, derin bir felsefi arka planı olduğunu iddia ediyor. Hı hı. Bunu da 12. yüzyılın en büyük teologlarından olan Maimonides'e dayandırıyor. Maimonides'in kendi metinlerinde sünnetin asıl amacının cinsel hazzı azaltmak, arzuyu köreltmek ve bedenin o dizginlenemez taleplerini bastırmak olduğunu açıkça yazdığını belirtiyor. Yani mesele burada bedeni ehlileştirmek. Ya tamam, bedeni ve zekayı nasıl baskıladıklarını anlıyorum. Dinlerin bilime karşı çıkışını, işte güneşin merkezde olmasına veya ilerleyen yüzyıllarda o evrim teorisine kızmalarını da gayet iyi anlıyorum. Hı hı. Çünkü hani bunlar yaratılış efsanesine doğrudan kelimesi kelimesine ters düşüyor. Ama kaynağı okurken şurada çok fena takıldım ben. Neresi o? Kilise Orta Çağ'da neden Demokritos veya Epikür'ün savunduğu o eski atomizm fikrinden, yani evrenin gözle görülmez mikroskopik atomlardan oluştuğu fikrinden bu kadar ölümüne korktu? Neden bu fikirleri savunan felsefecileri aforoz ettiler, kitapları cayır cayır yaktılar? Atomların Hristiyanlıkla ne derdi olabilir ki? İşte bu metnin bence en ufuk açıcı yerlerinden biri burası. Bunu anlamak için felsefi bir mekanizmayı, yani Hristiyanlığın en temel dogmalarından birini incelememiz gerekiyor. Transubstantiation kavramı. O ne demek tam olarak? Katolik ayinlerinde ekmek ve şarabın İsa'nın bedenine ve kanına dönüşmesi dogması bu. Bir saniye ama bu sembolik bir dönüşüm değil mi? Yani ekmek İsa'yı temsil etmiyor mu sadece? Hani bir metafor olarak. Hayır, hayır. Katolik inancında bu kelimenin tam anlamıyla fiziksel ve metafiziksel bir dönüşümdür. Gerçekten mi? Evet, o ayin sırasında rahibin okuduğu dua ile birlikte o yenen ekmek gerçekten İsa'nın etine dönüşür onlara göre. Şimdi eğer kilisenin o resmi olarak benimsediği Aristoteles fiziğini bir kenara bırakıp Epikür veya Lucretius'un dediği gibi evrendeki her şeyin sadece maddeden, yani parçalanamaz atomlardan ve boşluktan oluştuğunu kabul edersen ne olur sence? Ya bütün büyü bozulur. Fırıncılığın yaptığı, işte atomlardan oluşan sıradan bir hamurun bir insanın okuduğu duayla aniden Tanrı'nın biyolojik etine dönüşmesi fiziksel olarak imkansız hale gelir. Aynen öyle. Atomizm mucizeyi öldürür. Çok mantıklı. Mucize ölürse de kilisenin o ruhları kurtarma tekeli çöker. Tekel çökerse kilisenin o devasa siyasi ve ekonomik gücü bir anda yok olur. Sırf o fırıncı ekmeğini metafiziksel bir mucizeyle Tanrı'nın etine dönüştürme iddiası ayakta kalabilsin diye evrenin rasyonel mekanizmasını, o atom teorisini yüzyıllarca yasakladılar. İnanılmaz bir sansür mekanizması. Onfray, İskenderiye Kütüphanesi'nin yakılmasını, filozofların sürülmesini ve tarihin o ilk kadın matematikçilerinden olan Hapatia'nın ölümünü hep buraya bağlıyor. Hapatia'ya ne olmuştu? Sadece pagan bir bilim insanı olduğu için Hristiyan bir güruh tarafından vahşice, istiridye kabuklarıyla derisi üzülüp parçalanarak öldürüldü. Onfray bunu zeka ve bilim düşmanlığının en acımasız kanıtları olarak sunuyor kitabında. Gerçekten inanılmaz. Yani evrenin kullanma kılavuzunu sırf kendi iktidar hikayeleri çökmesin diye ateşe veriyorlar. Peki aklıma şu takılıyor şimdi. Nedir? Felsefeye, bedene, bilime, atoma bile bu kadar düşman olan, bedeni böylesine reddeden bir yapı nasıl oldu da hani bir avuç insanın inancından çıkıp koskoca Roma İmparatorluğunu ardından da tüm Batı dünyasını ele geçirdi? Onfray mitin inşa sürecine o İsa ve Paulus meselesine nasıl yaklaşıyor? Onfray'nin burada son derece radikal, kışkırtıcı bir duruşu var yine. Ona göre İsa, etten kemikten tarihi bir figür bile değildir. Hadi ya. Evet, o 1. yüzyılda Roma işgaline karşı Yahudi isyanını ateşlemek için kurgulanmış performatif bir kavramdır, diyor Onfray. Performatif kavram derken tam olarak neyi kastediyoruz burada? Yani İsa sadece bir kurgu karakter miydi yazarın gözünde? Hiç yaşamadı mı? İşte bir nevi politik bir arketip diyor. O dönemde Tudas ve Jakob gibi zaten kendini Mesih ilan eden pek çok isyancı vardı etrafta. Hı. İsyanı kitlelere yaymak için kusursuz, ideal bir isyancı karakterine ihtiyaç vardı. 4 müjdecinin yazdığı o İncil'ler tarihi bir biyografi falan değil. Kitleleri etkilemek için Yunan ve Roma mitolojisindeki
İşte Sokrates, Platon, Apollonius gibi figürlerin mucizevi özelliklerinin alınıp kopyalanıp yapıştırıldığı birer propaganda metniydi yazarın tezine göre. O zaman dini kuran ve dünyaya yayan kişi İsa değil bu teoriye göre. Kesinlikle değil. Onfray'a göre dinin asıl kurucusu, asıl o büyük mimarı Tarsuslu Paulus'tur. Paulus, evet. Paulus'un o meşhur Şam yolunda yaşadığı aydınlanma ve Hristiyanlığa geçişi teolojik bir mucize falan değil, gayet tıp bilimiyle açıklanabilecek bir durumdur diyor yazar. Ağır bir nörolojik histeri krizi geçirmiştir aslında. Ya bak bu kaynaktaki o Paulus analizini okurken benim de aklıma çok tuhaf bir benzetme geldi aslında. Neymiş o? Pavlus'u kendi yazdığı mektuplardaki o tasvirleri, dışlanmışlığı, kendi bedeniyle olan kavgası falan bana o kadar tanıdık geldi ki, sanki hani böyle kendi bedensel zayıflıklarını, takıntılarını ve o karanlık komplekslerini bütün bir topluma, hatta koskoca bir kıtaya zorla dayatan, milyonlarca takipçisi olan toksik bir sosyal medya fenomeni gibi geldi bana. Ya bu gerçekten çok ama çok güçlü bir analiz. Çünkü Onfray tam da o toksik yansıtmadan bahsediyor metninde. Değil mi? Pavlus, metinlerinde sürekli kendi bedenine batan bir dikenden bahseder ama bunun ne olduğunu tam olarak hiç açıklamaz. Onfray, bu dikenin aslında Pavlus'un derin bir cinsel iktidarsızlığı veya mazoşistik nevrozları olduğunu öne sürüyor. Hani kendi yaşayamadığı şeyi başkalarına da yasaklama psikolojisi. Aynen öyle. Pavlus, kendi cinselliğini yaşayamadığı, kendi hastalıklı bedeniyle bir türlü barışık olmadığı için bu eksikliğini bir erdemmiş gibi felsefi bir kaideye dönüştürüyor. O kadınlara yönelik inanılmaz nefret, işte kadınlar kilisede sussun demesi, bekaretin sürekli kutsanması, bedenin aşağılanması falan, Hepsi buradan çıkıyor. bunların hiçbiri ilahi emirler falan değildir Onfray'a göre. Hepsi, evet, hepsi Pavlus'un kendi psikolojik nevrozlarının bir din formunda kurumsallaşmasıdır. Ya tamam Pavlos bu hastalıklı psikolojiyi, bu nevrozu yarattı diyelim ama bir insanın o kişisel nevrozunun koskoca bir imparatorluğun resmi ideolojisine dönüşmesi için devasa bir siyasi güce, elinde tutacağı bir kılıca ihtiyacı var sonuçta. Kendi kendine olmaz bu. İşte aradığın o kılıç İmparator Konstantin'dir. Olayı bir anda psikolojiden alıp siyasete taşıyan o devasa hamle budur. Konstantin'in Hristiyanlığa geçişi meselesi. Evet, Konstantin'in milattan sonra 312'de o Milvian Köprüsü'ndeki meşhur savaşı kazanmadan önce gökyüzünde güya haç gördüğü o vizyonu, Onfray bunun zerre kadar dini bir aydınlanma falan olmadığını, tamamen soğukkanlı, pragmatik bir siyasi darbe olduğunu söylüyor. Ama bir saniye, burada mantıksal bir kopukluk yok mu? Konstantin otoriter, askeri bir imparator, savaşçı bir adam. Neden gitsin de kölelerin, ezilenlerin ve işte biri sana vurursa diğer yanağını dön diyen pasifistlerin dinini resmi devlet ideolojisi yapsın? Bu kanla beslenen bir diktatör için kendi ayağına sıkmak, kendi gücünü baltalamak falan değil mi? Ya ilk bakışta yüzeysel bakarsan evet tam da öyle görünür. Ama Konstantin'in o siyasi dehası Paulus'un öğretisinin içindeki o karanlık potansiyeli görmesinde yatar. Paulus Romalılara mektupta ne diyordu hatırlıyor musun? Ne diyordu? Tüm iktidar Tanrı'dandır, otoriteye boyun eğin, isyan etmeyin. Paulus kölelere dünyadaki acılarına sabretmelerini, efendilerine mutlak itaat etmelerine, asıl büyük ödülü öldükten sonra ahirette alacaklarını öğütlüyordu sürekli. Ah, anladım. Kusursuz bir kontrol mekanizması. Hem de nasıl? Konstantin bu satırları okuduğunda adeta bir aydınlanma yaşadı. Bu, kılıçla, kanla veya binlerce askerle sağlamayacağın kadar ucuz, kusursuz ve devasa bir itaat makinesiydi. Görünmez bir zihinsel prangaydı bu. Çok zekice. Konstantin hemen kiliseyi vergi muafiyetleriyle falan zenginleştirdi ve karşılığında teokratik, totaliter ve yepyeni bir devlet kurdu. Ya inanılmaz bir kazan-kazan takası bu. Yani sen kilise olarak benim otoritemi kutsal ve ilahi ilan et, kullara itaat etmelerini söyle, ben de imparatorluk olarak senin kurumlarını devletin o devasa gücüyle zenginleştireyim, seni koruyayım. Tam olarak bu işbirliği işte. Ve işte tam o andan itibaren köleleri kucaklayan o sözde barışçıl din bir anda putperestleri katleden, tapınakları yıkan, kütüphaneleri yakan ve muhalifleri diri diri ateşe atan o totaliter devlet makinesine dönüştü.
Ya buraya kadar tablo çok net kafamda. Ancak eğer Konstantin bu dine böyle kusursuz bir itaat makinesi olarak tasarladıysa, kilise bunu böyle ince ince kurguladıysa, o zaman kullandığı kılavuzun yani o kutsal metinlerin kendi içinde kusursuz, çok tutarlı ve tek bir mesaj vermesi gerekmez miydi? Beklenti o yönde olur tabii. Ama biz metinlere, kitaptaki detaylara falan baktığımızda devasa, içinden çıkılmaz bir çelişkiler yumağı görüyoruz. Bu bir tasarım hatası mı sence? Yoksa yazarın dediği gibi kasıtlı bir siyasi esneklik mi? Onfrey'e göre bu kesinlikle kasıtlı bir siyasi esneklik ve devasa bir tarihsel birikimin sonucu. Yani Tevrat, İncil ve Kur'an, bunlar öyle gökyüzünden bir kerede inmiş veya tek bir yazarın bir masaya oturup kurguladığı tutarlı romanlar falan değil. Nasıl metinler peki? Yüzlerce farklı yazar, çevirmen, teolog ve ihtiraslı politikacı tarafından 20 asrı aşan bir sürede yazılmış metinler bunlar. Defalarca yeniden çevrilmiş, üstüne eklemeler yapılmış, sayfalar çıkarılmış. Toplamda 5000 sayfayı bulan devasa edebi ve siyasi yamalardır bunlar. Ve doğal olarak bu yamaların içi de devasa çelişkilerle doludur. Kaynak metindeki o korkunç tesniye, hani Deuteronomy kitabı örneğini konuşalım istersen, bütün bu çelişkiyi mükemmel özetliyor sanırım. Evet, orası çok vurucu. Tesniye kitabının 5. bölümünde Tanrı, o meşhur 10 emirden birini çok açık, net ve zerre şüpheye yer bırakmayacak bir dille veriyor. Öldürmeyeceksin. Çok net, hiçbir istisna, hiçbir dipnot falan yok. Tamamen evrensel bir ahlak kuralı gibi duruyor. Evet, herkesin rahatça kabul edebileceği hümanist bir barış mesajı. Peki hemen sonra ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor? Sadece 2 bölüm sonra Tesniye 7'ye geldiğinde aynı Tanrı bu kez İsrailoğullarına Kenan diyarındaki tam 7 farklı kavmi acımasızca tek bir canlı bırakmamacasına yok etmelerini emrediyor. Nasıl yani? Bebekleri falan da mı? Kadınları, çocukları, yaşlıları hatta sahip oldukları o zavallı hayvanları bile kılıçtan geçirmelerini söylüyor açık açık. Onfrey bu inanılmaz çelişkiyi açıklamak için Lev Troçki'nin o bizim ahlakımız ve onlarınki konseptine atıf yapıyor kitapta. Yani kabile ahlakı meselesine. Peki bu kabile ahlakı mekanizması burada tam olarak nasıl işliyor? Yani o kural kime uygulanıyor? Çok basit aslında. Evrensel bir kural falan yoktur. Öldürmeyeceksin kuralı sadece bizden olanlar için, yani kabilenin içindekiler için geçerlidir. Çadırın içindekine dokunamazsın. Hı hı. Ama öteki ilan edileni, çadırın dışında kalanı, inançsız olanı yok etmek sadece bir hak değildir, aynı zamanda sana verilmiş kutsal bir görevdir. Tanrı bir sayfada böyle evrensel bir ahlakçı filozof gibi konuşurken, diğer sayfada bir anda acımasız bir kabile reisi gibi kanlı emirler verir. Ya, Yeni Ahit'te yani Hristiyanlıkta da İsa figüründe benzer bir kırılma var Onfrey'nin gösterdiğine göre değil mi? Kesinlikle. Orada da çok net bir çelişki var. Yani bir yanda hepimize anlatılan o meşhur işte sana tokat atana diğer yanağını dön diyen, sürekli sevgiyi vaaz eden o pasifist İsa profili. Diğer yanda tapınaktaki tüccarları elinde bir kırbaçla basbayağı fiziksel şiddet uygulayarak oradan kovan öfkeli bir İsa. Hangisi gerçek İsa? İkisi de metnin içinde var. Ve tam da bu iç çelişkiler sayesinde bu kutsal metinler tarih boyunca son derece pragmatik bir şekilde cımbızlanmaya müsaittir. Hani menüden seçer gibi. Aynen öyle. İçinde senin her türlü siyasi eylemini meşrulaştıracak bir ayet, bir hikaye mutlaka bulunur. Ya eminim bizi dinleyen sen de hani haberleri izlerken veya böyle tarihi okurken falan şu tuhaflığı mutlaka fark etmişsindir. Bu metinler herkesin kendi meşrebine, kendi politik ajandasına göre içine elini daldırıp işine geleni çekip çıkardığı devasa bir süpermarket gibidir adeta. Çok doğru bir benzetme. Tarihe bir bak, hem o şiddet karşıtı sivil haklar lideri Martin Luther King, o meşhur diğer yanağını dönmek ilkesini alıp koskoca bir barış hareketini bunun üzerine kuruyor, hem de Adolf Hitler aynı kitabın içinden o tapınaktaki tüccarları kovan öfkeli İsa figürünü çekip alarak kendi antisemitik eylemlerini, o korkunç Yahudi soykırımını Hristiyanlık üzerinden meşrulaştırmak için kullanabiliyor ya. Düşünebiliyor musun?
Aynı kitap birbirine taban tabana zıt iki devasa tarihi etki yaratıyor. Evet. Ve bu nokta bizim sana ta bölümün başında yaptığımız o tarafsızlık uyarısının neden bu kadar üzerine basa basa vurguladığımızın kanıtı aslında. Biz burada bu eylemlerin veya inançların doğruluğunu yargılamıyoruz. Asla. Çizilen resme göre bu kitaplar böyle ilahi, değişmez ve göksel bir gerçekten ziyade insanın kendi arzularını, siyasi hırslarını, psikolojik nevrozlarını ve hatta içindeki o karanlık vahşeti yansıttığı devasa birer aynadan ibarettir yazarın gözünde. Kendi suretimize, kendi yansımamıza bakıp ona Tanrı diyoruz aslında. Mesele bu. Vay be! O halde bütün bu parçaları, bu çarpıcı ve ağır analizleri birleştirdiğimizde, Michel Onfray'nin o elindeki felsefi balyozu zihnimizdeki camları indirdikten sonra bu bahsettiğimiz ateoloji vizyonu bize günün sonunda ne vaat ediyor peki? Sadece bir yıkım mı, ortalığı dağıtıp gitmek mi, yoksa yeni bir yol haritası sunuyor mu bize? Onfray'nin amacı asla sadece yakıp yıkmak veya okuyucuya umutsuzluk aşılamak değil tabii ki. Bu aslında bir uyanış çağrısı. Nasıl bir uyanış peki? Diyor ki yazar, artık bu Pearl seraplarını, ahiret masallarını bir kenara bırakalım. Binlerce yıldır bize o Pavluslar tarafından dikte edilen, hani kendi biyolojik varlığımızı ve bedenimizi kirli bir yük olarak görme hastalığından kurtulalım artık. Hı hı. Bedenimizi, hazzı, insan zekasını, bilimi ve doğayı, yani elimizde olan sahip olduğumuz tek gerçek dünyayı kutlayan, yepyeni bir seküler ahlak felsefesine ihtiyacımız var. O bahsettiğimiz ölüm saplantısı ve körü körüne itaat yerine, aklı ve neşeli bir yaşam sevgisini merkeze alan, post-Hristiyan yani din sonrası dönemin o etiğini cesaretle kurgulamalıyız diyor Onfray. Mersama, yani bizi dinleyen, o kalıpların dışına çıkmaya, yeni şeyler öğrenmeye ve sorgulamaya aç zihne çok teşekkür ederim. Bu ağır, yer yer rahatsız edici ama bir o kadar da ufuk açıcı kaynakların nasıl devasa bir felsefi dedektiflik hikayesine, hani insanın kendi yarattığı o güç ve itaat mekanizmalarının çözümlemesine dönüştüğüne bizimle birlikte tanıklık ettiğin için gerçekten sağ ol. Kesinlikle. Ben de teşekkür ederim. Farklı pencerelerden, hatta o pencereleri tuzla buz eden balyozların arkasından bakmak her zaman zihni diri tutar. Bu çok kıymetli. Aynen öyle. Ve bugünlük bu derinlemesine fikri yolculuğumuzun sonuna gelirken seni tam da o post-Hristiyan din sonrası yeni bir döneme, hani aklın çağına giriyoruz fikrinden yola çıkarak biraz kışkırtıcı bir soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Hı hı. Onfray, fantezilerden arınmış, o kavurucu çöl güneşi gibi yakıcı ama çıplak olan gerçeklikle yüzleşmemiz gerektiğini söylüyor ya, masallara sığınmayın diyor. Evet, ana mesajı bu. Ancak evrimsel biyoloji ve psikoloji de bize çok net bir şey söylüyor. İnsan beyni binlerce yıllık o evrim boyunca o amansız ölüm korkusunu yatıştırmak, kaosu anlamlandırmak ve devasa toplumları bir arada tutmak için hikayeler, mitler ve kalıplar uydurmaya biyolojik olarak programlanmıştır. Bu bizim doğamızda var. Çok doğru bir tespit. Peki ya gerçekten masalsız, tamamen rasyonel, sadece o soğuk ve çıplak gerçekle yaşayabilen bir toplum biyolojik olarak hiç mümkün değilse, ya Tanrı'yı öldürdüğümüzü, dinlerin yerini aldığını düşündüğümüz bu yeni modern, seküler ve güya akılcı dönemde aslında eskisini aratmayacak kadar körü körüne itaat talep eden, farklı düşüneni anında aforoz edip lince uğratan yepyeni kurgusal inançlar, yeni ideolojik fanatizmler yaratıyorsak ve tıpkı o eski çöl göçebeleri gibi bunun henüz farkında bile değilsek, serabın şekli değişmiş olabilir ama sence çöl hala aynı çöl mü? Bunu bir düşün.